Evet, merhaba gençler. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu bilmiş olduğunuz gibi iOS 18'ler yayınlandı ve yayınlandığı gün ben iPhone SE 2. nesil cihazıma yükledim ve ön incelemesini sizlerle paylaştım ve üzerinden yüklemenin 48 saat geçtikten sonraki performansını da kullanıcı deneyimi amaçlı sizlerle paylaşmak istiyorum ki fikir edinesiniz. Dün gece de iOS 18'in iPhone SE 2. nesilde PUBG performans testini yaptım arkadaşlar. Onu da kanalıma gidip izleyebilirsiniz. Çok güzel performans veriyor. Yeni gelen oyun moduyla birlikte. Hazır oyun modundan başlatmışken şu şekilde açıklamasını yapayım size. Oyunlara girdiğiniz zaman direkt siz yapmadan bile direkt otomatik kendini oyun moduna alıyor ve cihazın performansını daha da yüksek seviyelere çıkartıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi ikinci olarak herkesin merak ettiği pil performansı. Pil performansına geldiğimiz zaman bu arada arayüzler değiştiği için pili buraya çekmişler. Bunu da bilginiz olsun. Benim pilim servis yazmasına rağmen son 24 saatte ben en son %96'ya kadar doldurmuşum. Ve görmüş olduğunuz üzere açık ekran 9 saat 9 dakika, kapalı ekran 1 saat 51 dakika olarak bana veriyor. Sonuçları bilginiz olsun arkadaşlar. Yani 48 saat geçtikten sonra cihazın benim servis yazmasına rağmen bu şekilde performansı yükseldi ve yükseldiği için de yazılımı beğeniyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Eski kullanmış olduğum yazılım ise bir tık daha az verimlilik veriyordu ama bu iOS 18'de benim cihazımda bataryamın görmüş olduğunuz üzere servis yazmasına rağmen gayet başarılı sonuçlara ulaşabilmiş. Haberiniz olsun. Oyun oynarken de oyun modunun desteğiyle başarılı sonuçlar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ufak tefek kullanıcı deneyimi amaçlı bir insan iOS 18 yükledikten sonra nelerle karşılaşıyor? Çok detayına inmeden anlatmaya çalışacağım. Oyun modunu anlattım. Pilini anlattım sizlere arkadaşlar. Ve yeni gelen özellik bu şekilde menünüzdeki uygulamaları dark tema haline getirebiliyorsunuz. Destekleyen uygulamaları diyebilirim. Bazen bu şekilde görmüş olduğunuz üzere yanımda uygulaması yapamayabiliyor. Instagram ve diğer uygulamalar gayet başarılı bir şekilde ve diğer başka uygulamalar desteklemediği veya nasıl olduysa bu şekilde karşımıza çıkartıyor arkadaşlar. Ama çok tatlı, çok güzel ve çok kaliteli bir ekrana sahip olmuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Ekranın herhangi bir boş yerine dokunduğunuz zaman ekran bu şekilde düzenleme moduna geliyor. Sağ üst taraftaki düzenleme moduna geldikten sonra özel listелere bir kere dokunuyorsunuz. Ve alt tarafta görmüş olduğunuz üzere açık, benim şu anda kullandığım koyu, isterseniz gece, akşam veya cihazın temasına göre kendini otomatik olarak ayarlayabilecek moda alabiliyorsunuz. Ondan sonra renk seçenekleriyle kafanıza göre buradan istediğiniz renge sizin kendi kişisel zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ben hiç buraya bulaşmayıp direktmen koyu olarak devam etmeyi istiyorum arkadaşlar ki gayet güzel ve şık olmuş açıkçası. Sıkılır mıyız bu şeyden? Zannetmiyorum sıkılacağımı, gayet de profesyonel olmuş fakat sadece şu yanımda ve diğer uygulamalarında artık bunları bir sonraki yazılımda uyumluluğunu sağlayacaklardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi en çok beğendiğim özelliklerden bir tanesine gelecek olursak aşağıdaki çekmece bölümü, yani bu şekilde gösterebilirim size. Çok harika olmuş ve benim bölümde de 3 katman halinde karşımıza çıkıyor. Aşağıya doğru çektiğiniz zaman müzik uygulamasının pop-up'ı, bir aşağı daha çektiğiniz zaman uçak modu, AirDrop, Wi-Fi, işte buradan ayarlayabilirsiniz istediğiniz şeyleri. Buradaki artı tuşuna bastığınız zaman da bunun boyutunu, yüksekliğini ve düzenlemesini her türlü yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir aşağıya daha çektiğimiz zaman da buradan uygulama bölümleri karşınıza çıkıyor. Buradan da eklemek istediğiniz bir şey olursa denetimi ekle diye basıyorsunuz. Metin puntosunun kalınlığı veya buradan aklınıza gelebilecek kısa yolların hepsini buraya ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradan da kendiniz zaten uygulamaya bakarken siz daha da profesyonel şekilde ayarlamalarınızı kendinize uygun şekilde yaparsınız. Burada
görmüş olduğunuz bu şekilde bir düzenleme yaptım. Şunun üzerine bir kere dokunduğunuz zaman 3. menüdeki deminki şekil karşınıza çıkıyor. Bunu da buraya toplamaları gayet güzel ve hoş oldu. Açıkçası buradan da Wi-Fi açıp kapatabiliyorsunuz veya mobil mobil veriyi kapatıp açabiliyorsunuz. Gayet de güzel olmuş. Köşeleri bu şekilde hafif yuvarlatılmış şekilde gelmiş. Gayet şık. Yalnız bunları şuradan düzenle bölümüne bastığınız zaman şu alt taraftan isterseniz bu şekilde bu altlara da çekebiliyorsunuz ya da yukarıki bölümlere getirip arkadaşlar buralardan boyutlarını şuralardan çekerek ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bunu da bu şekil gösterdikten sonra hemen gelelim. Şunu da göstereyim size. Buradan düzenleme yapabiliyorsunuz artı tarafında ve sağ üst taraftan da şuraya direkt bir kere dokunduğunuz zaman, ben yapamadım şimdi. Şöyle göstereyim. Böyle bir hafif basılı tuttuğunuz zaman bu şekilde cihazı açıp kapatma özelliği olarak da karşınıza çıkıyor. Şimdi kapatmayalım. Video çekiyoruz. Şuradan şifremi görmeyin gençler. Gerçi görseniz de ne olacak, canınız sağ olsun. Şimdi görmüş olduğunuz üzere ilk baştaki özellikler dikkat çeken bunlardı. Bu şekilde çektiğimiz zaman şimdi ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Ayarlara geldiğimiz zaman da burada pili yukarı almışlar. Erişebilirlik, ana ekran, arama modu, ekran, duvar, parlaklık hepsi bu şekilde gözüküyor. Ama fakat uygulamaları farklı bir çekmece olarak buraya bu şekilde yapmışlar ve buradan rahatlıkla istediğiniz uygulamayı gelebiliyorsunuz ve buradan istediğiniz uygulamayı da aratabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok detaylı yeni gelen uygulamaların özelliklerini değil de kullanıcı deneyimi olarak ben bunları anlatmaya çalışıyorum size. İlk izlenim, görünüş esnasında neler dikkatinizi çekebilir diye arkadaşlar. Benim dikkatimi çekenler bunlar oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Fotoğraf modunda veya portre modunda buradan ayarlamalarınızı rahatlıkla yapabiliyordunuz. Flash'ı falan buradan bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bunu böyle aşağı çekip FPS değerlerini falan bu şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Buna SE2'ye gelmedi. Fotoğraf kaldırma özelliği gelmedi arkadaşlar. Mesela fotoğraflarda bir kişiyi, hatta şu şekil göstereyim size. Şuradan bir şey ayarlamaya çalışayım. 2 kişi olsa göstereceğim. Neyse şunu şu şekilde göstereyim. Bu şekilde olduğu zaman mesela bu fotoğrafın yanında bir fotoğraf daha istemiyorsunuz ya. Bunu kaldıramıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer modellerde yapılıyorsa alta yorumlara abi şu modelden itibaren yapılıyor diye yazabilirsiniz. Fakat iPhone SE2'ye halen daha gelmemiş. Belki 18.1 ile birlikte gelebilir. Bilginiz olsun. Kamera bölümüne geldiğiniz zaman arkadaşlar kamerada da bir geliştirme var. Mesela videolara geliyorsunuz. Bir video çekmeye başladığınız zaman şu sol tarafta arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere videoyu duraklatıp yeniden başlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da gayet başarılı bir özellik olmuş. Tabi daha önce Android'lerde bu özellik vardı. Benim gibi vlogger çekmeyi seven arkadaşlar, vlog tarzı içeriklerde üretmeyi seven arkadaşlar için Apple'da gayet de güzel, farklı açılardan çekmek için gayet güzel bir özellik olmuş. Bu arada benim vloglarımı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Geçenlerde gitmiş olduğumuz Kız Kulesi vloguna bakabilirsiniz ve ayrıyetten de harem videosu var. Onlar da en çok izlenenler arasında. Onları da kanalıma gelip oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir diğer gelen özellik de hesap makinesinde arkadaşlar. Hesap makinesine mesela girdiğiniz zaman bu şekilde bir şey karşınıza çıkıyor. Önceden bu yoktu. Buradan normal işlemlerinizi yapabiliyorsunuz ama farklı işlemler yapabilmek için bu sol alt taraftaki yere bastığınız zaman bilimsel var. Bu şekilde kotanjanlar falan çıkıyor. Bayağı bir uzay modunu alıyor kendini açıkçası. Sonradan matematik notları diye buraya bastığınız zaman buradan da istediğiniz notları alıp bu şekilde matematiksel olarak işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bu gayet başarılı bir özellik olmuş. Bunu şeyde de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Biriyle mesajlaşıyorsunuz ve bir şey hesaplamanız gerekiyor. Hesap makinesine gir çık yapmak istemiyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. 27
artı 7. Buradan eşittir'e bastığınız zaman direktmen size sonucu verecektir. Bu özellik notlar uygulamasında da kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Gayet pratik ve başarılı bir özellik olarak karşımıza iOS 18 ile birlikte çıkıyor arkadaşlar. Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni gelen özelliklerden bir tanesi iOS 18 ile birlikte çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi. Mesela buraya Safari'ye geliyorsunuz. Google'a geldiniz. Buradan haberler dediniz. Şuradan en son haberlere basalım. Misal örnek olarak buraya geldiniz. Buraya bakıyorsunuz arkadaşlar. Şu sol alt tarafta 3 tane bölge var. Dikkat dağıtıcı özellikler var. Bu dikkat dağıtıcı özelliklere geliyorsunuz. Sizden bir öğe seçmenizi istiyor. Mesela şunu gizleyelim dediğimiz zaman bu şekilde uçma moduyla birlikte uçup gidiyor. Mesela şu şekilde yapalım. Gördüğünüz üzere gizle diyor. Üzerine bastığınız zaman gizle. Bu şekilde uçarak götürüyor. Bu özellik de çok güzel. Reklamları veya farklı istediğiniz kaldırmak istediğiniz özellikleri buradan da kaldırıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yeni gelen özelliklerden bir tane daha özellik var. O da çok hoşuma gidiyor açıkçası. Şimdi buradan ayarlara geliyorsunuz. Ayarlardan erişebilirliğe giriyorsunuz. Erişebilirlikten az bir şey aşağıya doğru indiğiniz zaman burada vokal kestirmesi var. Vokal kestirmesini ayarla yaptığınız zaman ben şimdi ayarlamayacağım. Daha sonra ayarlayacağım ve nasıl ayarlandığını kısa kesit olarak short videosu olarak size atarım. Şimdi burada aşağıya doğru dünya kadar kelime var. Benim burada en çok hoşuma gidecek olan sesinizi 3 defa tanıtıyorsunuz. Mesela ekranı kilitle diye. Ekranı kilitle 3 defa tekrarladıktan sonra elinizden biri telefonu aldı. Kaçıyor gidiyor. Ekranı kilitli diye bağırdığınız zaman cihazınızda bunu algıladığı zaman yani direktmen ekranı kilitliyor arkadaşlar ve elinizden sevdiğiniz telefonu alıp resimleri veya videoları karıştırmak istiyorsa veya sosyal medyanıza bakmak istiyorsa ekranı direktmen kilitleyebiliyorsunuz. Gerçi bunda da şöyle bir şey var açıkçası, şifrenizi biliyorsa yine patlatır sizi, yine patlatır, bilginiz olsun, haberiniz olsun. Bu özellik de güzel bir özelliktir. Yeni gelen özellikler arasındadır. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, araçlarda kitap okumayı veya telefonla uğraşmayı sevenler araçlarla giderken bu özellik sizin için daha iyi olacaktır açıkçası. Çünkü midenizi bulanmanızı veya başınızın dönmesini engelleyecektir. Bu özellikle şu şekilde ayarlara geliyorsunuz. Buradan erişebilirliğe giriyorsunuz ve burada hareketler var. Hareketlere girdiğiniz zaman taşıt hareketi belirtilerini göster diyor. Bunu buradan bu şekilde geldiğiniz zaman açtığınız zaman görmüş olduğunuz üzere noktalar çıkıyor. Mesela şu şekilde yapayım. Araba bu şekilde gidiyor. Görmüş olduğunuz üzere noktalar farklı yönlere doğru ilerliyor. Mesela siz görüyordursunuz şu anda. Araçta da giderken başınızın dönmesini engelleyecek veya midenizin bulanmasını engelleyecek bir şekilde şunu otomatik yapayım. Daha iyi açıkçası. Bu şekilde sizi başınızın dönmesinden ve midenizin bulanmasını sonlandıracaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu özelliği de kullanmanızı veya otomatik yapmanızı, çünkü araçla giderken otomatik direkt kendi algılayacaktır ve açılacaktır. Sizin hiçbir şekilde tekrar gireyim, açayım, edeyim diye uğraşmanıza gerek kalmadan bu şekilde profesyonel bir şekilde açıp kitaplarınızı okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bu özellik de güzel bir özellik. Evet arkadaşlar, bir yeni düzenlemede fotoğraflar bölümüne gelmiş. Bu fotoğraflar bölümünde de gayet güzel bir çalışma yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Fotoğraflara geldiğiniz zaman ilk başta görmüş olduğunuz üzere yukarıda tüm fotoğraflarınızı gösteriyor. Sonra burada son günler, işte gün pazartesi, işte pazar falan diye gösteriyor. Kişiler, hangi kişiler yapmış onu gösteriyor. İlgilenmiş olduğunuz koleksiyonlar diye ayırıyor burada görmüş olduğunuz üzere. Öne çıkanları gösteriyor. Ve burada öne çıkan fotoğraflardan bahsediyor arkadaşlar. Burada bu şekilde alt tarafa doğru da bu şekilde albümler, Pinterest ve diğer yerlerden gelen tüm şeyleri buralarda parça parça halinde ayarlıyor ve burada da size en sonunda duvar kağıdı önerisi olarak da karşınıza çıkıyor. Ben bu fotoğraflar uygulamasının bu şekilde yapılmasını iOS 18 ile birlikte beğendim arkadaşlar. Sizlerin de hoşuna gideceğini düşünüyorum. Yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi kullanıcı olarak
direktmen kullanıcı deneyimlerimi açıklarsam gayet güzel ve profesyonel bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bataryası, konuşması, mesela arama yapıyorsunuz. Arama yaparken normalde daha önceden yukarıdaydı, aşağıya çekmiş modunu, bilginiz olsun. Kısaca arkadaşlar benim hoşuma gitti. Yalnız şu Gençmek tekli çekirdekle çiftli çekirdek skorlarını halen daha alamıyorum. Açıkçası direkt uygulamadan atıyor. Sizlerle de birlikte şu şekilde tekrar bir deneyelim bakalım. Canlı 48 saat geçtikten sonra bize sonuçları verecek mi? Bakalım, göreceğiz. Evet arkadaşlar, navigasyonu tekrardan attığı için yine ölçemedim. Belki o hatayı 18.1'de düzeltirler diye düşünüyorum ki tekli ve çoklu skorlarını sizlerle de paylaşabileyim. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Yeni gelen özelliklerden, duvar kağıtlarından, modlarından sizlerle de paylaşmak istiyorum. Duvar kağıtlarına geliyorsunuz. Buradan farklı yeni duvar kağıdı ekleye bastığınız zaman iOS 18'e özel farklı modlar, görmüş olduğunuz üzere duvar kağıtları gelmiş arkadaşlar. Buradan zevkinize göre istediğiniz şekilde ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Bayağı da güzel özellikle gelmiş, haberiniz olsun açıkçası. Şimdi bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar size. Yeni gelen özellikle daha önceden tabi Android'lerde olan bir özellik. Bu şekilde standart bir birleşkeye sahipken bunu buradan tutup buradan aşağıya, buraya direkt alabiliyorsunuz. Ya da bunu buradan alıp ekrana bu şekilde atabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun, sabit bir şekilde kalıyor. Önceden bu şekilde normal standart bir şekilde duruyordu. Bilginiz olsun. Şimdi diğer bir özellikten bahsedecek olursam, mesela buraya geldiniz, üzerine bu uygulamanın basılı tuttunuz. Gördüğünüz üzere Touch ID gereksin diyor bu uygulamayı açabilmemiz için. Buna dokunduğumuz zaman Touch ID gizlilik ve Touch ID gerektirir diyor. Buna bastığınız zaman direktmen Touch ID isteyecek. Uygulamayı gizliye basıyorsunuz ve görmüş olduğunuz üzere uygulama gizleniyor. Ve buradaki gizli uygulamalar bölümüne geliyorsunuz ve burada gözüküyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Peki bunu nasıl çıkacağız diye sorarsanız tekrardan aynı uygulamanın üzerine gelip Touch ID gerekmesin deyip parmak izinizi okutuyorsunuz ve gizlilik bölümünden de kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok güzel bir özellik olmuş. Haberiniz olsun. Son kullanıcı için gayet güzel bir performans sağlayacaktır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, sizlere anlatabilecek olduklarım şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Kullanıcı deneyimi ve yeni gelen özelliklerden az da olsa bahsetmek istedim. iPhone SE 2. nesile iOS 18'in getirdiği yeni özellikler bunlardı. Bilginiz olsun. Bu ve bunun gibi detaylı inceleme ve videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup beğenip paylaşıp daha fazla kitleye ulaşabilmemiz adına arkadaşlarınıza linkleri göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Bir diğerki videoda görüşünceye dek hepinize Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.